Selamlar. Yine geçen sene aşağı yukarı bu zamanlarda yazdığım bir makale. Birbiriyle bağlantılı birçok soru. Bunlardan ilki dinimizde Ramazan bayramı var mı yok mu? Muaviye bayramda şeker mi dağıttı? Şöyle devam ediyorum. Etmişim. İmam Ali Ramazan ayında şehit edildi. O yüzden de birilerinin bu bayram bize haramdır sözlerini duyduğumda aslı yoktur diye başlamışım. Şeker bayramı tabirinin kim tarafından ve nereden uydurulduğunu bilmiyorum. Ayrıca Muaviye şeker dağıtmaz. Dağıtmışsa helva dağıtmıştır. Araplarda şeker filan yok o dönem, öyle şeker dağıtma özelliği. Hatta kutlamalar da yapmıştır. Bayramda etmiştir, ziyafetler de vermiştir, yapmıştır, yapar, her şeyi yapar o. Onun pilavı meşhurdur. Şam sokaklarında da dağıtmıştır. Fakat bunun bizle bir alakası yok. Bize ne? Bunları yaptı diye İslam'ın en hayırlı ayının ve en büyük bayramlarından birinin, Ramazan bayramının kutlanmaması ne alaka? Ayrıca biz Ramazan ayı ile ilişkilendirip Ramazan bayramı diyoruz ki aslı o değildir. Fitra bayramıdır. Aidel Fitr. Fitra verilir, yardım edilir. Yetimi, öksüzü, yoksulu, ihtiyaç sahibini sevindirirsiniz. Paylaşırsınız ki paylaşmak insanı çoğaltandır. Ve kültüre göre de değişir. Misafir ağırlama şekliyle alakalıdır. Şimdi evine gelene ne yaparsın? Hele de bayram günü şeker, çikolata, lokum, kolonya, Türk kahvesi filan ikram edersiniz. Siz Muaviye, Yezid filan boş verin. Onlar ne yaptılarsa yaptılar. Ayrıca yeterince boşalttılar, İslam'ın içine oydular. Bari bir de bayramlara dokunmasınlar. Dediğim gibi birkaç soru vardı. Onları da kısa kısa geçeceğim. Bunlardan biri çok konuştuğumuz bir konu. Salat, namaz. Yani 3 vakit midir, 5 vakit midir, bir şekli var mıdır? Evet, vardır. Bir şekli vardır ve 5 vakittir. Hazreti Muhammed Mustafa 5 vakit kılardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz 5 vakti bulamadık diyen arkadaşlar için arayalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Zaten ilgili 2 ayet var, önemli. Biri Hud, diğeri İsra. Hud 114 diyor ki gündüzün 2 tarafında gecenin de gündüze yakın saatlerinde salatı kıyam edin. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Bakın dikkat edin, gündüzün 2 tarafında ve gecenin de gündüze yakın saatlerinde. Çoğul kullanıyor yani. İsra 78, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar salatı kıyamet. Bir tek süreden bahsetmiyor, uzunca bir süre bu. Bir de fecr namazını, çünkü fecr namazı şahitlidir demiş. Fecr güneş doğmadan gün aydınlanmaya yeni başlamışken demek. Kafanızı karıştıran bir nokta da şu: sabahla başlıyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz. İlk vakit öğlendir. Yani Kur'an'da ilgili ayetlerde bahsedilen vakitlerden kasıtsa güneş doğmadan fecr, güneş batmadan öğle ve ikindi, güneş battığında akşam ve sonra da yatsıdır. Yani namaz vakitleri sabah değil öğlen namazıyla başlar, ikindi, akşam, yatsı devam eder ve son fecr namazıyla biter. Ayrıca öğlen ve ikindi, akşamla yatsı birleştirilebilir, yani cem edilebilir ama aslı 5 vakittir. Hazreti Muhammed Mustafa 5 kez kılmıştır. Bazen birleştirmiştir, evet. Ayrıca gece namazını da tavsiye etmiştir. Yine konuyla alakalı bir başka mesele: Ramazan orucu 3 gün müdür, 9 gün müdür, 30 gündür. Yani bu kadar açık ve nettir. Şimdi Kur'an 30 cüzdür. Ramazan'da 30 gündür. Eksik yok. Arapça harfler 28'dir. Ayın gökyüzünde görünme süresi de 28'dir ama 1 ve 30'da görünmez. Farz mıdır? Evet, farzdır.
Tutarsınız, tutmazsınız. Kimseye neden tutuyorsun ya da tutmuyorsun da diyemezsiniz. Hesap soramazsınız. Kur'an'da bile Hazreti Muhammed Mustafa için sen sadece bir elçisin diyor. Kimsenin haddine düşmez ne yaptığı, ne ettiği. Hele hele sorgulamak, hele hele yargılamak. Ama yoktur da diyemezsiniz. Bunlar nereden çıkıyor bilmiyorum. İşte bu yüzden hep diyorum ya, kafanıza göre yorumlayamazsınız Kur'an'ı. İşte ben bu ayetten şunu anladım. Ben aslında böyle düşünüyorum. İşte bence, sence, şunca. Böyle olmaz. Ha dersiniz ki yapamıyorum, tutamıyorum, tutmuyorum filan. Anlaşılır ama yoktur demek, inkar etmek ayrı bir şeydir. Hele de aslından uzaklaştırmak, saptırmak apayrı bir şey. Bir kere öncelikle İslam'ı mezhepçilik kuyusundan çıkarmalısınız. Herkeste var bu biraz. Şunda daha fazla, bunda daha az meselesi değil aslında. İşte o Şia, bu Sünni, şu Alevi, bu Caferi, işte onlar bunu yapıyorsa ben yapmam. Onlarda bu varsa ben bunu kabul etmem. Onlar öyleyse ben böyleyim filan olmaz. İş çığırından çıkar ve çıkmıştır da. Salat hakkında birkaç şey daha söylemek isterim. Biz namaz diyoruz ama Farsça bir kelimedir. Aslı salat ve namaz kelimesi de aslında tam olarak salatın anlamını vermiyor. Salatın gerçek anlamı Allah ile münferiden kurulan bağ demek. Yani sadece siz ve Yaradan. Arada başka hiç kimse yok. Muazzam bir buluşma. Mesela secde iki türlüdür. Bilir misiniz? Bir saygı secdesi, iki ibadet secdesi. Ama bütündür de. Şöyle ki namazda baş yere değdiğinde, yani secde edildiğinde bu saygıdır. Devamında Subhane Rabbiyel A'la demek ibadettir. Bunun çok çok evveline gidelim. Çok da detaya girmeden neydi? Kalubela gününde Allah tüm varlıkları yarattı ve hepsine ben kimim diye sordu. Elestu bi rabbikum. Bir kısmı bela, bir kısmı bila dedi. Bir de kararsızlardı hani. Geçen gün yazdım, gene yazmayayım bunları. Şu önemli. Allah ruhları Adem'e saygı secdesine davet etti ama ibadet banadır da dedi. Subhane Rabbiyel A'la. O yüzden bu çok önemlidir. Şimdi oraları geçeyim. Çok derin mevzular. Girersek çıkamayız. Hazreti Muhammed Mustafa der ki salat Rab ile kul arasında bir bağdır. Hazreti Ali aleyhisselam ise ibadeti üçe ayırır. Bir, ibadetül abid, köle ibadeti. Bu korkudan dolayı ibadettir. İbadetü et tüccar, tüccar ibadeti. Bir şey istemek için yapılan ibadettir. İbadetü abrar, Allah'ı gerçekten bilip sadık olanların ibadetidir. Gerçek ibadet yani. Ruhi, kalbi ve fiziki. Bir birleşme, bütünleşme, samimi ve içten. Ve İmam Ali bu kimseler için bizim dostlarımızdır der. Yine bir başka konu abdest. Mesela abdest sadece bedensel bir temizlik değildir. Bu da bütündür. Her şey bir bütündür aslında. Evet, temizlik sağlıktır da ama dedim ya, bu hem bedensel hem ruhsal hem de kalbi olmalıdır. Yoksa eksik kalır. Eksik bir ibadet olur. Anlamı da olmaz. Şimdi kalbiniz pisken, katıyken, fesatta doluyken, kibir bataklığındayken, bencilken kimi kandıracaksınız? Kalbinizi peki nasıl temizleyeceksiniz? Ruhunuzu suyla mı? O iş o kadar kolay değil, söyleyeyim. Yoksa bir bakarsınız oruç aç ve susuz bir gün namaz jimnastik oluverir. Çok zor değil yani. Bunun içini doldurmak gerekir. Öze inmek, kaynağa. Yazık ki insanlar çoğunluk çeperde dolaşıyor. Gerçek salat ki kalbi güçlendirir, günahları siler, Allah'a yakınlaştırır. Ama mesele o noktaya ulaşabilmekte.
tamamlamakta, tamamlanmakta. Yoksa Amr bin As da namaz kılardı, oruç da tutardı bütün o tayfa. Yaptıkları şeyler ortada. Döküp saçtılar, hala toparlayamıyoruz. Kerbela'da Hazreti Muhammed Mustafa'nın evladını İmam Hüseyin'i katletmeden önce namaz kıldılar. Daha ne diyeyim yani. Görünüşe hiç aldanmayın. Bir kere tutarlı olacaksınız. Sözleriniz ve davranışlarınız örtüşecek. Nedir bu? Amel. Örnek olacaksınız. Çocuklar mesela ebeveynlerinin sözlerinden değil davranışlarından ve yaptıklarından etkilenir. Sözler bir kulaktan girer, diğerinden çıkar. O yüzden bir olmalıdır. Yapma dediğiniz her şeyi siz de yapmamalısınız. Yalan söylemek kötüdür diyorsanız yalan söylemeyeceksiniz. En meşhur sözüdür anne babaların. Çok da güzel bir öğüttür aslında. Evladım, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi kimseye yapma. Ne güzel, ama siz bunu uyguluyor musunuz? Yani mesele odur. Yoksa boş iş, söyleyeyim ben. Üstelik başka derin mevzular da var. Hem de çok önemli konular, ama bunlar niyeyse hiç konuşulmaz. Mesela gıybet zinadan çetindir der Hazreti Muhammed Mustafa. Hiç düşündünüz mü ne demek ister? Gıybet zinadan çetindir. Yani önce nefretten, kinden arındırmak lazım yürekleri, ruhları, kalpleri yıkamak ve temizlemek. Diyorum ya hep bu ara, sevmekle başlar her şey. Allah'ı sevmekle. Allah'ı severseniz insanı da seversiniz. Hayvanı da, ağacı da, doğayı da. Allah'ı seven onu incitmek istemez ki. Yani niye istesin? İnsan sevdiğini incitir mi? Allah'ı seven zulmetmez der insanlara. Onları kandırmaz, yalan söylemez, iftira atmaz, incitmez yürekleri. Üzerine titrer o güzelliklerin. Geçenlerde bir rivayet okudum. Olay Kufe'de gerçekleşiyor. İmam Ali ve Kumeyl Kur'an okuyan bir kari duyuyorlar. Adamın sesi çok güzel. Kumeyl diyor ki ne kadar güzel Kur'an okuyor. Keşke onu okuyanın bedeninde bir tüy olsam. İmam Ali diyor ki öyle deme. Bilemezsin aslında ne olduğunu, ne olacağını. Bu pek anlam veremiyor. Gel zaman git zaman Nahravan Savaşı sonrası meydandalar. O adamın cesedini görüyor İmam Ali. Kumeyl'e gösteriyor. Adam meğersem haricilerden biriymiş. İmam Ali'ye kılıç çekenlerden, yani Hakka. İmam Ali de Kumeyl'e soruyor. Şimdi de onun bedeninde bir tüy olmak ister misin? Velhasıl kimsenin kalbini, yüreğini bilemezsiniz. Ve işin nereye varacağını da. O yüzden herkes önce dönüp kendine baksın, kendini düzeltsin, kalbini kirden, pastan, pislikten temizlesin, ruhunu yıkasın, arındırsın. O zaman belki bir şansımız ve belki de bir umudumuz olabilir.